Japonya'da yine bir akşam otostopundan selamlar. Saat 4'ü 40 geçiyor. Ve yine varacağız gitmek istediğimiz yere. Çünkü servis alanındayız. Adresimiz belli. Direkt giden Ters tutuyorsun. Aynen. Hiç anlaşılmıyor ki ters. Neyse. Direkt giden araba buluruz. Diyorum. İnanıyorum. Hiç yarı yola bırakmadı Japonya. 2人乗りやないとあかんもんね、乗用車はね。ね Arigato gozaimasu. Bay bay. Adam ne dedi tam olarak? Ya tırlara bakın dedi. Sonra da dikkat edin dedi. Aa, okay. You Fukuoka? No. Ha, no, okay. 探してる YouTuber GoPro Eksi. Hava kararıyor, hala alan yok. Burada mı kaldık bu gece? 豪華し豪華し豪華豪華ください。豪華。 Yeah, arigato gozaimasu. Sabagawa. Service area. Saba. Sabagawa Service Area. Bir tane abla durdu. Bizi başka bir otopark alanına bırakacak. 80 kilometre ileride. Oradan devam Fukuoka'ya. Geldik. Sabagawa'ya. Geldik. Karton. 気をつけて良い旅を。ありがとうございます Arigato gozaimasu. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Evet, ablamız bizi getirdi otopark alanına. Buradan devam. Yemeğimizi aldık. 500 küsür yen kişi başı. Bugün bu otopark alanında kalacağız gece. Artık çok yorgunuz ve bu saatlere otostop çekilmez. Saat 8 falan oldu yani. Bir yere çadır kuracağız, umarım bir yer buluruz. Güzel güzel uyuyacağız. Biz çadır kuracağız ve şu uyarıya bir bakın. Burada zehirli bir örümcek varmış. O yüzden dikkat edeceğiz çadırı kurarken. Böyle çoraplarımızı giydik, uzun altlarımızı giydik. Günaydın. Günaydın. Bugün iyi uyuduk. 8-9 gibi kafayı bir koymuşuz. Şu an sabahın 7'si. İyi ki burada kaldık ya. Şehirde böyle uyuyamazdık. Örümcek de ısırmadı. Hayattayız. Servis araya da uyuyun. Çünkü özellikle böyle park gibi bir yeri varsa çadır kurabilirsiniz. Şehirde erken kalkmak gerekiyor. Burada birazcık daha yatılabiliyor. Çünkü gördüğünüz gibi kimse görmüyor. Duş var. Ay, duş yok. Duş da olabiliyor bu arada ama bilmiyorum var mı. Tuvalet var, market var, her şey var işte. İnternet de var. Güzel bir yer. Bakalım zehirli örümceğe rastlayacağız. Şunları silkelemek gerekiyor. Yok hiçbir şey. Tamam ya, yok. Çadırın altında olabiliyor, oraya da bakacağız. Isırınca bayağı kötü yapıyormuş ya, çok zehirliymiş. Hastanelik oluyormuşsun. Öldürmüyormuş, öldüren bir tür değilmiş ama yine de çok acı çektiriyormuş şu. Avustralya'dan gelmiş bu arada değil mi? Avustralya. Avustralya'dan İtalya. Avustralya menşeliymiş ama Japonya'ya da yayılmış bir şekilde. Toparlanıyoruz. Şu arkada yol var. Araba falan geçiyordu gece ama neyse kimse umursamadı bizi. Yağmur hafif hafif başladı gibi. Aynen. İyi zamanda kalktık o zaman. Hı hı. Ah be, çok mutluyum ya. Yaşasın. Uyudum. Sonunda iyi uyudum. Yağmur yağıyor. O yüzden şöyle buranın altına girdik. Evet. Fukuoka. Arigato gozaimasu.バイバイ。 Bye bye. Teyzem ya. Çok tatlı. Çok enerjik. Evet. Koşa koşa geldi. Teyzem ya. Canım teyzem. Tavuk almış. Koşarak geldi, bunu verdi, koşarak gitti sonra. Bu mu geldi? Oha. Ne? Sanıyoruz. Fukuoka 今ここはいで下関 Service area? Is that Ah, service service area. area? Ha, service Service area. area. Ah, Oh. ガーノーラサービスエリア Okay, Tamam, okay. Yes, yes, yes. Ah, okay. Yes. Okay. Evet.
レとか行きトイレットたかったら、あ、 Okey, okey. Okey, okey. Arigatou gozaimasu. Çok havalı bir arabaya bindik. Bir tane abiyle çocuğu bizi aldılar. Fukuoka'nın yarı yolu kadar bir yerde başka bir otopark alanı varmış. Oraya kadar götürecekler. Oradan Fukuoka'ya devam. Nice to meet you. Bye bye. Sayonara. Böyle bir otopark alanına geldik. Bura parking araya. Diğerleri servis araya diye geçiyordu. Parking araya diye geçiyor. Bir tık daha Evet. küçük bir alanı var. Galiba. Parking arayalar daha farklı. Bizi aldılar. Fukuoka'da bir yere kadar. Fukuoka Kokura mıydı adı öyle bir yer? Yes. Kyoto. Yes. Kyoto, Osaka, Hiroshima, Kushimoto. Kushimoto. Yes. Next Fukuoka. Yanlış yere getirdiler bizi. Yani yanlış anlamışız. Dediği yerden iki farklı şehirde iki tane yer varmış. Ve adamın bahsettiği yer bir şehir öncesiymiş. Biz bir şehir sonrasındaki yani Fukuoka'daki bahsettiği bölge sandık. Ama İnternette. devam edeceğiz buradan otoyola gidip Aynen. birazdan. Evet, otostop başlasın. Anca böyle bir yer bulduk. Şöyle yol ayrımı. Bakalım yol fukaraları bugün Fukuoka'ya ulaşabilecek mi artık? Lan durdu araba Fukuoka'ya. Vay be. Bayağı hızlı oldu ha, yarım saatte. Arigatou gozaimasu. Bay bay. Bay bay. Evet. Kısa bir otostop oldu. Hallettik. Sonunda Fukuoka'dayız. Kamp atmak için 6 kilometre yürüyoruz. Çünkü buralar çok şehir ortası. 6 kilometrenin sonunda bir tane sahile varacağız. Ve oraya kamp atacağız. Be aware of tsunamis. Tsunamilere dikkat. Bir de gel gite dikkat. Daha çok kalabalıkmış. İlk defa buraya geldik. Ve bayağı iyi müzik için falan da. Şu an çok yorgunuz ama yarın hafta sonu güzel müzik yaparız böyle. Güzel para da yaparız. İnşallah. Ne yiyoruz? Ekmek yiyoruz. Sabah ekmek peynir aldık. O ekmekten belki dilim yiyoruz. Bir de böyle proteinli sütler oluyor. Bol proteinli. Öldük ya. Biz öldük. Çantalar çok ağır. Bir daha asla 6 kilometre yürümeyeceğiz bir seferde. 6 değil ki. 8 falan. Gecenin 1'i falan oldu herhalde yani. Biz çok yorulmuşuz ya. Yorulmuşuz arkadaşlar. Dinlenmeye ihtiyaç var. Bir dahaki ülke ucuz bir ülke olacak. Orada bir süre dinlenmeyi planlıyoruz. En azından böyle birkaç gün yatmak istiyorum. Ve şu çantayı hafifletmem lazım. Bir de iyi beslenmem lazım. Evet, günaydın. Uyandım bari hala uyuyor. Bakalım nasıl bir manzaraya yatmışız. Heyecanlı. Neyse açamayacağım, şöyle göstereyim. Güzel oda falan var. Sahilde biri yürüyor. İyi, bugün de güzel bir yere uyandık. Ama geri uyusam iyi olacak ya. Dün gece 2'de falan vardı. Sabah 7 falan şu. Bakalım deniz nasılmış. Burası Japon denizi bu arada. Okyanus değil de diğer taraf. O yüzden herhalde tsunami olsa bile çok olmuyordur burada. Çadır çok iyi duruyor lan. Yeşillerin içinde. Evet. Ama kıyıya balık vurmuş. Kocaman bir. Burası Güney Kore'ye bakan bir kısım. Yüzerseniz Güney Kore'ye gidiyorsunuz. Neyse bugünden itibaren günlük $10 Japonya'da nasıl yaşanır? $10 sokakta ve daha fazlası nasıl kazanılır onu göstereceğiz. Bu sokak müziği çadır artık. Sonraki ülkeye gitmeden para biriktirelim dedik.
Kahvaltı vakti. Kebap, kebap, Peynir ekmek. kebap, kebap. Bu ekmekler peynir. Basit, ucuz bir kahvaltı anlamına geliyor. Tabi yanına bir şeyler de alınabilir bence. Karar işte- değilseniz alın. Bakın bunlardanımız yok, bunlardanımız yok bunlar. Nerede? Domates yok. Maydanoz yok. Abi huzurun adı budur ya. Deniz kenarı peynir ekmek. Başına sokacak bir çadırının olması. Çok huzurlu hissediyorum şu an gerçekten. Ben de aynı şekilde. Deniz kenarı olunca biz iyi oluyoruz ya. Deniz kenarı çadır. Yaşarım yani. Kartal istilası. Kartal değil lan. Kartala benziyor. Bayağı yırtıcı duruyorlar. Çılgın gözüküyor. Yağmur başladı, kaçın. Kaç, koş, toparlan. Yağmur başladı. Oğlum bir anda bastırırsa mahvoluruz. Evet, öğle yemeğimiz deniz kenarı pikniği. Bunların toplamına 1500 verdim. Şu abi bizi hatırlıyorsanız Kushimoto'ya giderken otostopta bir Çinli almıştı. Bizi Tayvan restoranına götürmüştü. O restoranda bundan yemiştik. Böyle dışı susamlı falan, içi pirinç hamuru. Bundan çok canım çekiyordu sürekli. Bunu gördüm. Ömer şu börekleri çok seviyor. Çin böreği, badem aldım tabii ki sağlıklı. Pizza gördüm. Sonra böyle işte balıklı, işte karides mi bu? bu. Hayır, bu 200 falan. 60. En pahalı şey bu. En pahalı şey pizza. Sonra bir de bunu aldım işte. Bu da çok ucuz. 80 yen mi neydi? Deneyelim dedim böyle bir cips, balık cipsi. Afiyet olsun. Bir de su aldım. 2 litresi 25 liraya falan denk geliyor. 95 yene aldım. Pizza nasıl? Güzel pizza. Şuna bayıldım ben. Şunu yedim de harika bu. Evet. Noodle alsak iyiyiz ama ya. Bunlar böyle. Noodle niye alamadım? Çünkü bunlar süpermarket. Öyle küçük kombiniler gibi, 7-Eleven gibi değiller ve sıcak su olmuyor. Biraz da mikrodalga. Daha şurada var ya, doyarız yani. Sonra sakın canımız sağ olsun ya. Güzel bir böyle deniz kenarı pikniğine uygun güzel şeyler aldım bence. Abi Çin böreği benim favori yemeğim ya. Ya bu market böreği o kadar iyi değil ama iyi yapılmışı benim favori yemeğimdir. Bu bile güzel. Salda çiğ balıklı galiba. Çiğ balık o kadar güzel bir şey değil. Galiba ya. Ama yeniyor. Bilmiyorum, wasabi mi koymuşlar? Bir garip bir tat geliyor. Hiç sevmem wasabi tadını. Neyse. Güzel gözüküyor diye aldım ama. Bu karides cipsi güzelmiş bayağı. İlk defa yiyorum. Güzel. Kartonu yazıyorum. Birazdan sokak müziği. Şurasına, üst tarafına Japonca da yazacağım. Sonra deniz kabuklarıyla üstüne süsledim. En iyisi değil ama en kötüsü de değil. Neden daha cebilmedik otobüs? Bilmiyorum, dün öldük boşu boşuna, senin ayakların zaten kötü. Japonya'da ilk defa otobüse bindik. Çünkü hep raylı sistem, tren kullanıyorduk. Çünkü öyle yani. Bir tren var. Buralarda otobüs daha mantıklı. Hey. Müzik vakti. Sonunda. Ölmemek için artık. Çünkü yani paramız çok az kaldı. Burada iyi para yapmalıyız ki Vietnam'da yaşayabilelim doğrusu. Cumartesi akşamı buralar bayağı kalabalık. Barış Manço tablosu değil mi? Barış Manço tablosu gördüm. Şu an neredeyiz bilmiyorum ama. Ortamdaki müzikten telif yememek için sesi silip üstüne konuşuyorum. Tablodakinin Barış Manço olduğunu anlatıyoruz burada. Tanımıyorlarmış. Japonya konserini falan gösteriyoruz. Bize bayağı teşekkür etti çünkü büyük bir gizemmiş tablodakinin kim olduğu. Barış Manço tablosuyla böyle fotoğraf çekiniyorlarmış ellerle falan. Sonra sıra bize geliyor. Fotoğrafımızı alıyoruz ve veda ediyoruz sonra.
Japonya'da Barış Manço'yu bulduk arkadaşlar. Barış Manço efsanesi ölmemiş, yaşıyormuş. Barış Manço burada ünlüymüş gerçekten. Abi şöyle, şimdi o yani küçük bir seyyar bir dükkan. Burada ne var ben anlamadım. Burada Aynen. bir festival gibi bir şey var. O dükkanda o fotoğraf sürekli varmış, tamam, Barış Manço'nun fotoğrafı. Hatta böyle kabartmalı falan yani. Barış Manço'nun bir tasviri. Onun kim olduğunu asla bilmiyorlarmış. Hep bir gizemmiş falan. Ne bileyim, asker sanıyorlarmış, kral falan sanıyorlarmış. Bugün biz gittik ve tesadüfen yani sokak müziği yapmaya giderken yolda gördük. Aa dedik, Barış Manço fotoğrafı. Sonra gittik konuştuk falan. Barış Manço biliyor musunuz falan dedik. Bilmiyorlarmış. Ve merak ediyorlarmış o fotoğraftaki kim olduğunu ve biz onlara göstermiş olduk bugün ve çok efsane bir anı oldu ya. Adam fotoğrafımızı falan çekti, böyle Polaroid var elimizde şu an. Elleri koyuyor böyle, çekiliyoruz. Çok iyi. Evet, şu an buradaki bu festival falan dediğimiz şey buymuş. Böyle müzikli, eğlenceli falan bir pazar. Burası da bizim müzik yapacağımız köprü ama çok kalabalık durmuyor. Neresi kalabalık orayı bulup sokak müziğine oturacağız. Evet, burada bir şeyler yapan var, sokak performansı. Aa, bu bir kedi. Gerçek bir kedi, kedi masajı yapıyor. Kediyi transa geçirmiş. Tam çekebildim mi bilmiyorum ama aşırı manyaktı. Evet, bu yol o kadar da kalabalık değil ama oturduk yani. Burayı bulabildik. Biz o köprünün yan tarafına geldik. Umarım polis falan kaldırmaz. Şans paramızı attık. Okay. Bir tane amca geldi, bize bir şey soruyor şu an. Büyük ihtimalle orada bir şeyler falan satıyor, böyle şu onun çantası. Aa, hoparlörü var galiba. Telefondan bir şeyler açıyor ve hoparlörüne gidiyor. TikToker. Oh, yeah, okay. Türkiye. Toruko. Toruko. Yes, Turkey. ここにあなたたちを載せたい。OK? Yeah, Okay. sure. Yeah. で、インスタグラム天井上オフィシャル。コメディアン&シンガー。 You singer? What? Wow. Sing dedin sandı. 何かを失えばまた何か手にする。I don't wanna wait and I don't wanna wait and I Oh, gitar. My guitar. Yes, your guitar. 西を手でおてよ街のあんどんの日が招くよ特派の声さのそれそれそれ誰が呼んだかレベルミュージック響かせてやるよ中洲の街にはい音を楽しもうよミュージックは最高さ Bravo. Arigatou gozaimasu. Harika ya. いやこっちこそありがとう This is our for luck, you know. This is from New Caledonia. In So- Turkey, someone, gifted us. Yeah, but we can't use this money because you have to go to New Caledonia. You can't exchange. Exchange? Yeah, you Yeah, can't really? exchange in Oh, country. really? Yeah. Arigatou gozaimasu. Nice to meet Thank you. you. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Arigatou gozaimasu. See you Bye next bye. time. Bye bye. See you. Sonunda para yaptık. Amcamız gitti, birileri geldi ve bize 1000 attılar. Biraz da bozukluk attılar. 1200 falan. Abi çok gürültü yapmaya başladılar ya. Bitirirler bizim işleri. Yine fena yapmadık. Bir şeyler yaptık bayağı. Abi genel olarak Japonya'da sokak müziği gerçekten çok zor yani. Herkesin haberi olsun. Ama işte Bayağı atam 1000 falan atıyor ve iyi oluyor. Evet. Bugüne kadar Japonya'da çok sokak müziği yapamamamızın nedeni de bu yani. Genel olarak şey yapamadık. Yapamadık yani. Bir yer bulamadık. Olmadı falan. Bakalım. Ama burası iyi ben sevdim. Başka günler geliriz. Noodle yiyoruz. Bir de şöyle patatesli kızartmalar oluyor. Onlardan aldık.
Sonra evimize dönüş bizim deniz kenarına, sahile. 4000 yen falan yaptık. Çok değil. Ama o gürültücüler geldi. Bir de çok yorgun hissediyoruz. O yüzden bıraktık. Daha çok dursak bence yapardık ya. 6-7 bin falan. Bence de yarın umarım. Yarın. Yarın daha çok. Burada da var. Günaydın. Şimdi yağmur yağıyor. Ve çadırdan çıkamıyoruz. Ve sürükler bastı çadırı. Bir şekilde çıkacağız ama bakalım nasıl olacak. Japonya'daki son durağımızdayız. Son günlerimiz yorucu geçiyor. Buradan yeni ülkeye uçacağız. Sandaletler sırılsıklam olmuş. Abi ben havaalanına nasıl gideceğim böyle? Biri bana açıklasın. Beni almazlar ki. Olur mu? Niye almasın? Bunlar kurumuyor bu arada. Seninkiler gibi değil. Bunlar silersin. hayır, peçete silince olmuyor. Bu sünger gibi böyle çekiyor suyu. Her Evet. böyle yürüdüğümde vıcık vıcık su fışkıracak. Çok kötü. Kıyamam sana. Oğlum bendir de ıslanmış ya. Biz buradan çıkamıyoruz. Bunun kurumasına karar verdik. Böyle kaldık. Çantaları köprü altına bıraktık. Ben terliklere geçtim. Sandaletler o kadar ıslak ki onları bir poşete falan koyacağım. Öyle uçacağım büyük ihtimal. Sesim de gitti. Terliklerle yaşayacağım. Terliklerle uçacağım falan. Bir de her yerde sivri var. Çok sivri var yani. O yüzden düz duramıyoruz. Böyle hareket ediyoruz. Bu kadar sinek var ki size anlatamam ya. Perişanız. Köprü altına sığındık. Yağmur yağacak diye ağaç altına kuralım dedik. Hiçbir faydası olmadı. Kuma kursak daha iyiydi. Bir de üzerine sivrisinek falan geldi bir yerin. Her yerimizden yediler. Bakayım bacağın. Bak bak bak. Var yani bir sürü. Evet böyle küçük küçük. Alıştı artık zaten onlara. Çantayı kurumaya bırak. Bunu bu şekilde paketlersek bayağı kötü kokar. Havaalanı gece açık değil, tamam mı? Değilmiş yani. Ve büyük bir saçmalık. Eğer açık olsaydı biz bu gece bu çadırda kalmayıp havaalanında kalmayı düşünüyorduk. 2 gece havaalanında kalırız. Bir gün böyle havaalanında yaşarız diye düşündük. Denize mi girsek ya? Zaten her şeyimiz ıslak, biz de ıslansak ne olur Evet. ki? Hadi girelim. Böyle değil mi? Evet. Deliliğin geldiği son nokta. Delirdik. Sahilde sadece kargalar ve biz varız. Karga kovalamaca. Deniz de var ya, öylesine durgun, o kadar çekici gözüküyor ki. Buraya girenler var bu arada. Biz böyle çok temiz görmedik diye girmiyorduk. Sıcak mı? Hadi ben de giriyorum. Benim ayaklar çok garip gözüküyor değil mi? Çünkü sandaletten dolayı full bu şekilde yandılar. Ay ayağıma bir şey baktı. Böcekli lan Deniz. Ayağımızı bir söküyoruz, böcek geliyor. Lan bak oha. Neredeler? Iy. Parazit mi oğlum bunlar? Bunlar ne ya? Evet, kahvaltı biraz kökledik yemekleri, ölmeyelim diye. Biraz fazla yemek aldık. Çünkü hem yolcuyuz hem de yiyelim yani birazcık gitmeden. Kamp noktamıza yürüyoruz. Havaalanı gece açık değil. Böyle bir havaalanı olabilir mi? Havaalanının dibinde bir yere kamp kuracağız, ağaçlık alana. Sabah 6'da açılıyormuş havaalanı. Sabahın 6'sında havaalanında olmamız lazım. Arada bir 2 kilometre var galiba. Ben dibi falan dedim ama sabah yürüyeceğiz. 5'te falan yürümeye başlarız büyük ihtimal. 9'da çünkü uçuş yani. Erkenden gidelim. Japonya'ya veda. Abi sivrisinekle o kadar sıkıntı ki çadırı her kurduğumuzda içeride birkaç tane sivrisinek öldürmemiz gerekiyor son zamanlarda. Neyse sadece bir 4 saat falan uyuyup şu an 1 oldu saat buraya gelene kadar. Havaalanının yanında bir yerdeyiz, yakınında. Sabah da yürüyeceğiz. 5'te uyanmamız lazım. Herkese iyi geceler.
Abone olmayı, beğenmeyi, videoyu, yorum atmayı falan bunların hiçbirini unutmayın. Videoyu da paylaşın.